Ama güvenli değil mi? Güvenli gözüküyor ülke. Yok hiç güvenli değil. Hiç güvenli değil mi? Yok, akşamları falan var ya çok tehlikeli. Ya insanın başına hiç belli olmaz yani. Önlemini almaktan her an insan başına bir şey gelebilir yani. Evet. Arkadaşlar ben şimdi şey soracağım. Sadece buraya direkt 3 sene önce Venezuela'ya geldim. Başka ülkeye gittin mi? Başka ülkeye hiç gitmedim. İlk defa zaten ülkemde çıkıyorum dışarıya yani. İlk defa... Yok hayır. Bu Latin Amerika'da sadece Yok, başka hiçbir yere gitmedim. gezme için de gitmedin. Yok gitmedim. Buraya geldim burada kaldım. Şu an Venezuela'dayım. 3 sene yaptım. Bu ülkeden ayrılmayı düşünüyor musun? Valla düşünüyorum. Düşünüyorsun. O zaman seni Arjantin'e taşıyalım ya. Arjantin'de güzel para da kazanırsın. Bakalım yani. Normalde benim bir de börek her şey var yani. Bir de poğaça, sulu yemek, döner. Geçti mi? Yok. Kaşar döküyorum içine, mozzarella döküyorum. Kaşar elini korkak alıştırma. Kurban oldu. Zaten 5 lira satıyorum ya. Tamam benimkine bol kaşara. Benimkine bol kaşara. Cimrilik yapma. Tuvalet mi? Gündüz daha mı gel? Gündüz daha mı gel? Arkadaşlar burada Venezuela polis arkadaşlarımız var. ¿Tú gusta? Bueno, Bueno. Mucho gusto. te lo recomendamos. Turco nombre pide. Nombre pide. Türkiye mucho. Provecho amigo. De nada. Üçüncü kattayım. Şöyle birçok anahtar var elimde. Şu evin kapısı. Şu güvenlik kapısı. Ben önceden açtığım için kolay olsun diye. Şu da üçüncü kapımız. Apartmanın üçüncü kat. Şimdi dördüncü kapıya gideceğim. Bu da apartmanın direkt çıkış kapısı. Dördüncü kapımız. Yanlış anahtar. Bu ne lan? Böyle dört kapıdan dışarı çıkabiliyoruz ancak. Ben metroya doğru gidiyorum. Metroda görüşürüz. Ben metroya geldim. İşte metro böyle. Metroda şöyle bir kart var. 40 bolivianos basıyoruz. Şöyle bir kart var. Suve yazıyor burada da. Yürüyen merdivenleri var. Yürüyen merdivenlerin çoğu çalışmıyor. Neden bilmiyorum. Ben Grana Sabanda diye bir merkezi bir yerdeyim ama asıl şehir merkezine doğru gideceğiz. 20 dakika bir metro yolculuğumuz olacak. Orada görüşürüz. Venezuela Caracas şehrinden hepinize merhaba arkadaşlar. Ben de Türk restoranına geldim. Az sonra arkadaşlar sizi tanıştıracağım. Böyle dükkanı var. Bunlar da müşteri. Bakın burada hemen Türk liraları var. 50 lira, 20 lira, 10 lira, 5 lira. Pizza yapıyor. Simit yapıyor, poğaça, açma. Bir de tavuk döner yapıyor. Et döner yapıyor mu bilmiyorum. Burada açılıyor. Bu da personeli. Hola amiga, ¿cómo estás? Bien. Az sonra arkadaşlar tanıştıracağım size. Disculpa. Hola amigo, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Tú cómo estás, amigo mío? Muy bien, muy bien. Garantía bien. Arkadaşlar, ben Türk restoranına geldim. Döner var, pide var, simit var. Keso, neydi bu keso neydi? Türkçesi neydi? Unuttum. Hangisi? Keso. Simit poğaça. Tamam. Keso mozzarella. Mozzarella. Şey, kaşar. Kaşar peyniri. Kaşar peynirli poğaça var. Soğan, domates. Al oradan ama. Adın nedir dostum? Rüzgar Bayram. Rüzgar Bayram. Nasılsın, iyisin, mutlusun? Allah razı olsun. Sormanı. Ben de iyiyim, çok iyi. Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Rüzgar arkadaşımızla beraberiz arkadaşlar. Bugün 3-5 muhabbet edelim. Demek istediğiniz bir şey var mı? Biraz sizi gördüm mesela. Nerelisin? Aslen Batman. Kendisi çok güzel karşıladı bize. Güler yüzlü. Batman'ın neresinden? Nasıl diyeyim ki ya? Merkez yani. Merkez, Batman merkezliymiş. Bandonya. Kaç yaşında? 34. 34. 34 yaşındaymış. Biz muhabbet edelim. Şimdi ne yapıyorsun burada? Pide mi? Şu an müşterinin şeyi var ya, ne ismi onun? Bazlama.
Döneri var da. Ha döner yapacağım. Sipariş aldım. Güzel. Fiyatlar nedir? Kabataslak bir dolar olarak konuşur musun? Zaten dolar geçiyor. Döner fiyatı bizde 5 dolar. Evet. Bizde kompleta yani 40 santim 10 dolar satıyorum. O, Dilim mesela- göstereyim hemen şöyle. Şöyle yani. Bir daha söyler misin? 10 dolar. Dilim mesela bak kaç para arıyor? 1 dolar falan gibi oluyor dilimi. Doları bir dolar. Şunun hepsi 10 dolar. Aynen öyle. 40 Evet. santim. Dönerin tanesi, Evet. dürümü yani daha doğrusu. Evet. Yavaş yani 5 dolar. 5 dolar. Başka simitler var bunları. Yemekler tanesi 1 dolar. Bunları da poğaça simitler var 1 dolar. Ya orada şey var mesela 50 gram var. Bu da- şey yapıyor yani. İşte senin personelin elemanın değil mi? Aynen öyle. Sağ kolun. Sağ kolum. Bir tane personelim var. Aynen öyle. Bir tane elemanım var. Burasının adresi nedir? Adres söyler misin? Caracas, Avenida Baral diye geçiyor. Centro diye geçiyor. Tamam, Centro. açıklamalar kısmına ben bunun adresini veriyorum. Yolu düşen olursa buraya beklerler. Bir de lahmacun isteyen varsa. Pide var, lahmacun kebabı var. isteyen olsa. Tavuk Şimdi kebabı isteyen olsa. şöyle şu senin neydi bunun adı? Menü. Menüyü gösterelim. Hatta orası daha güzel. Tamam göstereceğim. Şöyle menüsü var. Şurada güzel reklam yapmış. Bakın burada telefon numarası, TikTok, Instagram. Comida Turca. 2000 buranın Bolivares diyorlar. Neydi? Bolivares. Denizlerin parası Bolivar diye geçiyor. Bolivar. Ben resmi kuru her zaman kullanıyorum. 1 dolar şu anda 310 yapıyor. 1 dolar. Biraz kara borsa üzeri satıyorum. Tamam, kara borsaya ben hiçbir zaman fiyat vermem. Sadece de devletin resmi kuru her gün artıyor. Değişiyor bir de abi de. Evet. Kaç yıldır buradasın? 100 sene yakın oldu yani burada. 3 senedir buradasın. Daha önce burada başka yerlerde çalıştın, ettin, eyledin. Burada tabii ki ilk buraya geldim mesela. Daha doğrusu dolandırdım başta. Dolandırıldın mı? Aynen öyle. Kim dolandırdı? Venezuelalı insanlar mı, Türkler mi? Ben Türk ya. Bir tane Türk seni dolandırdı. Öyle. Türk'ü gurbette dolandırırmış. Doğru mu? Dediğim gibi. Türk gurbette affederse Anladım. Türkiye'de yine pideci miydin? bir de yemek soru yemek üzere yani her şey yapılır. Bir de Nerede? Batman'da mı? yok İstanbul'da Yalova'da dükkanım vardı mesela daha önce. Ha. Yalova'da. Peki mutlu musun? Venezuela'da şu anda mı? Evet. Hiç mutlu değilim ya. Venezuela'da mutlu değilmiş arkadaşlar. Çok zor, aşırı zor. Venezuela'yı ben de hani ülke olarak hani param Venezuela eski Venezuela değil yani. Şu an her şey bayağı pahalı yani. Evet. Her geçen gün pahalı bir ülke zaten. dolar mesela biraz da yükseliyor, her geçen gün yükseliyor mesela. Bolivar mesela her zaman her geçen gün mesela değer kaybediyor. O kötü oldu yani bizim için. Ben dükkan açalı mesela 4 ay oldu. Benim şanssızlığım bayağı kötü oldu yani anlayacağınız. Bu arada Türk liraları da var burada. Türk paramız mesela 10 lira, Evet. 20 lira, 5 lira, 50 lira. Evet. 100'lük 200'lük yok. Yok. Daha bulamadım. Daha var. Ben de vardı. Change yaptım Türkler. Mahir abi var Arjantin'de, ondan change yaptım. Bir dakika bekleteyim. Arkadaşlar ben şimdi şey soracağım. Sadece buraya direkt 3 sene önce Venezuela'ya geldim. Başka ülkeye gittin mi? Başka ülkeye hiç gitmedim. İlk defa zaten ülkemde çıkıyorum dışarıya yani. İlk defa. Yok hayır. Bu Latin Amerika'da sadece Yok, başka hiçbir yere gitmedim. gezme için de gitmedin. Yok gitmedim. Buraya geldim, burada kaldım. Şu an Venezuela'dayım. 3 sene yaptım. Bu ülkeden ayrılmayı düşünüyor musun? Vallahi düşünüyorum. Düşünüyorsun. O zaman seni Arjantin'e taşıyalım ya. Arjantin'de güzel para da kazanırsın. Bakalım yani. Normalde benim bir de börek her şey var yani. Bir de poğaça, sulu yemek, döner. Ha, güzel. Kebap. Yani sen bu mutfak işinde iyi anlıyorsun. İyi Güzel. anlıyorum yani. Allah var. İyi anlıyorum da işte buradaki insanlarda mesela yemek kültürü yok. Yemek Ya kültürü tabii var Latin yani. Latin Amerika'da yemek kültürü yok. Ülkemizdeki yemekleri mesela tanıtırmak falan mesela çok zor oluyor yani bazen. Bayağı zor oluyor. Mesela insanlar kıymeti mesela millet bilmiyor. Poğaça falan mesela insanlar bilmiyor. Pide yapıyor mesela satılmıyor. Akıl vermek gibi olmasın da. bilmiyorlar yani. Bak mesela işte şuradan 3-5 tane taze yapıp şuraya bir tane stand kuracaksın. Yok, yaptım. Keseceksin ver. Yok, daha Olsun yaptım. ayda bir kere de olsun hayır derdine. Valla mesela az yapmadım yani. Olsun. Bayağı bedava falan verdim yani. Yine şey değil ya. Mesela insan geliyor götürüyor. paket yaptırıp gidiyor. Mesela az önce kadın geldi, çocuğu da vardı. Evet. İşte döneri verdin. Şunun hemen yarısını kes, çocuğun eline ver. Kadına da yarısını ver. Gitsin. Yo, daha önce verdim. Onu örnek. Az vermedim yani. Laf gelişi. Belki severler, akıllarında kalır. Yok ya hiç bunlar bakmazlar yani. Bakmıyorlar değil mi? Hiç bakmaz. Aynı şeyleri düşün. Ben yine Geldim Gracia diyor. Gracias diyor. Gracia diyor. Teşekkür ederim.
Si. Yarın artık Allah kerim. Aynen Bakın öyle. artık kimi bulacağız? Şimdi bu akıl vermek değildir. Genelde bunların tanıtımları böyle oluyor. Ondan Türkiye'de de var bunlar. Burada daha çok olduğu için. O yüzden Valla sana çok söylüyorum. cimri insanlar mesela. Venezuela insanlar. Bir de yalan söylemeyi çok seviyorlar. Bir de tek tük kızlar mesela güzel yani. Bu şekilde yani. Şimdi burada sen bekarsın. Bekarım ben. Evli değilsin. Yok, ama yok. Tamam, orayı anladık. Evli değilsin. Çoluk çocuk da yok. Yok. Tamam. Tamam. Taliplerine ne demek istersin? Hadi bari istedim. Talip malip istemiyorsun. Güzel. Belki Türkiye'den gören sana yazar ya, telefon numaranı falan çektim. Yok mesela ülkeye falan gelmek isteyen olsa, danışmak isteyen falan olsa şey yapayım Tabii. yani. Anladım, Yani anladım. mesela bir sorulara olamaz mesela. Ya bu 3 yıldır Venezuela'dasın. Köşeyi dönemedim diyorsun. Yok. Çok zor ülke, aşırı zor yani. Venezuela'da aynen böyle. Ben de zor. Çok zor, aşırı zor. Gerçekten çok zor. Latin Amerika Ben dünyanın... belli bir parayla buraya geldim, iş yeri açtım, olmadı yani. İş kolay değil yani. Ya olabilir tabii ki. Hayat bu. Normal şeyler bunlar. Bir de burada mesela gecik beraberlik yok. Burada Türkiye yardım etmez. Böyle hiçbir şey yok yani. Konuş bakayım daha neler Kimse diyeceğim. de bir şey beklemeyin yani, yardım falan beklemeyin. Türk'ü Bir tane Allah burada var. öpüyor diyorsun. Vallahi hani öyle. Türkiye affedersin, domaltıyor. Açık sözlü insanları severim. Argo konuşanları da severim. Aynı ben gibi. Biraz böyle Şimdi burada yaşıyorum yani. iğneli konuşanları da severim. Olur yani. Senin ailen mahallen hepsi Batmanlı. Sen Batman doğumlusun. Aynen öyle. Bakma doğru mu? Aydın'da yaşıyorum. Aydın Nazlı'da yaşıyorum. Ailem şu an orada yaşıyor. Anladım. Tek başıma buraya geldim. Bir tane orospu çocuğu affedersin, güvenerek buraya geldim. Büyük para kazanmak ümidiyle. Anladım. Orada bizi dolandırdı sağ olsun. Allah razı olsun ondan da. Kahperin evladı. Orospunun... Kim olduğunu bilmiyorum da adını verme. Tamam. Boş Bir ver. tane kahpe çocuğu diye. Yani bayağı dürttüler seni. Peki Türkiye'den nasıl bir karar aldın? Hani her baba yiğidin harcı değil. Asya'yı anlarım, Avrupa'yı anlarım, bazı ülkeleri anlarım. Da Latin Amerika gerçekten zor bir ülke. Anamın aşağısı yok, yukarısı yok. Latin Amerika, Orta Amerika buralar çok zor bir ülke. Nasıl bir karar aldın? Nereden esti? Ya daha doğrusu Avrupa'ya gitmek istiyordum mesela ama onlar şey istiyordu ya. Vize falan istiyorlardı mesela. Evet, kaçak olarak gideydin. Yok şey yapmak istemedim ya. Öyle gitmek istemedin. Yani risk yapmak İltica istemedim. risk Zaten almak benim istemedin. param vardı dedim bari Latin Amerika'ya gidelim. Bir de 3 ay falan vize istemiyor ya. Evet, 3+3 ay genelde istemiyor. Dedim buraya gelen şansımı deneyim bakın nasıl olacak yani. Bir de ilk defa çıkmışım yani ülkemden. Evet. Bayağı acemiydim yani anlayacağınız. Her şey basit görünüyor ama hiç öyle değil yani. Gerçekten çok zor. Bir de deli falan bilmiyorsan var ya aşık oldun yani. Şimdi şöyle bir şey var. Hani demek net olarak şunu söyle, bir iki kelimeyle şunu söyler misin? Türkiye'de ne oldu da sen çıktın gittin? Ya her şey yükseldi mesela ya. Ekonomi mesela diyelim. Çalıştı mesela değmiyor yani. Çalışmaya değmiyor. Hakikaten değmiyor. Bir de mutlu değildim yani Türkiye'de. Ha, Türkiye'den biz Ülkemi seviyorum mesela. O ayrı bir şey ama gerçekten... lafını kesin, lafını döneceğiz. Bunlar asker, ne askeri oluyor, ne diye geçiyor? Bu nasıl? Yok ama bu tarafı yok. Tarafı polis değil ya. Ama burada çok var öyle ya. Asker polis. Bu Asker işte, asker polis. Alianza Policía. Militar Policía. Militer, solo. Militer. Bu asker. Ha, solo asker. Tamam. Yalnızca askermiş. Tamam. Şu şeye geri dönelim. Türkiye'den sıkıldım, bunu aldın, gidiyorum dedin, gitti. Aynen öyle. Bir şey yapma. Kafayı sildin geldin. Bir defa öyle bir şeydi benim mesela. Yurt dışına bana çıkmaktı yani. Tamam. Bir şansımı denemek istedim yani. Bir şey oldu şimdi. Daha Güzel oldu 34-35 yaşındasın. yani. 34 yaşındayım ya. Daha elin ayağın tutuyor. Ben de Yani sorumlulukların yok şu an. Hani çoluk çocuk gibi. Yok, şöyle Bu bir yüzden şey de yok kafan bir tık rahat. Ya tabii. Ama işte şu an desem ki işler çok iyi öyle çok iyi değil yani hakikaten. Bir de Bolivar şu her biri yükseliyor mesela değer kaybediyor. Dolar mesela burada şu an çok ödül oldu yani. Dolar bulama mesela çok zor oldu. Bir de mesela her şey kara borsa yani. Banka çatıra falan değil yani. Her şey kara borsaya bağladığı için şu an her şey çok zor yani. Böyle bir dükkanı şöyle bir kısadan göstereyim. 30-35 metrekare falan bir dükkan değil mi burası hemen hemen? O kadar yok yani. 30 de salla. Hani müşteri var. Burada çok ünlü insanlar ya. Net değil yani. Alırım almam. Şimdi bu mesela buraya yapmanın mali. Mesela bak şu tezgah bile para. Şu Her şey tabii. para. Venezuela'da var ya. Ben Şu aldım. para, her şey para tabii. Türkiye'de de para bu tabii. Dünyanın her yerinde para bunlar ama ucuz ama pahalı. Şimdi buraya ben geldim. Burada Venezuela olarak konuşuyorum başka ülkede. Kaç bin dolar gömmem lazım buraya?
Böyle bir iş yeri açmak mı mesela? Böyle hani buraya yanlış anlama, ben açık konuşuyorum. Çok lüks bir yer değil. Hani bizim Türkiye'de olan bir hemen ayaküstü al gel ve 2 dakika otur ye. Hani burası büyük bir restoran değil. Öyle hani. Bu tarzda kaç bin dolara mal olur? Ben mesela burayı açtım ya. Buraya için konuşma. Yok misal diyelim. Ben mesela misal buraya işte. bir aldım yani. İşte mesela biraz eşya falan vardı yani. 5.000 dolar para verdim yani. Ha. Yine ayrıca 8.000 dolar masraf yaptım. Eşya aldım biraz da. 13'e falan geldi. 13, Yani 13 onu yani 15.000 dolar gibi yani. 15 bin dolara böyle bir dükkan açabiliyorsun. Para gidiyor yani aslında. Anladım. Arjantin'de de öyle. Çok iyi bir lüks yere 15-20 bin çok iyi yerler açabiliyorsun. Aynı. Latin Amerika'nın genelde öyle zaten. 15-20 bini gömdüğünde iyi bir yer açabiliyorsun. Bazı yerlerde biraz daha pahalı Yani olur. dolayısıyla bir de şu an Amerika işler Venezuela'da problem var ya şu an. Evet. O mesela benim için çok kötü oldu yani. Bayağı kötü oldu. Anladım. Habire mesela değişiyor, para ama habire değişiyor, dolar değişiyor, dolar değişiyor. Bir daha habire mesela fiyatları değiştiriyor yani, o da kötü oldu yani. Müşteri geliyor mesela diyor niye fiyatları habire değiştiriyorsun? Dedim para habire değişiyor sonuçta. Dolar mesela her geçen gün mesela yükseliyor, yer kaybediyor. Dolar mesela biraz daha şey oldu, kara borsaya dönüştü.